İyice geldi. Orada belki sıktırtırız. Desi tasarım değil mi yer? Nerede? Git ilerle. Ha, şurada bak bir tane şey var. T3 var. O az kaldı. Gördün mü onu? Hedefiniz sağdadır. Gel oynasın biraz. Ha. İşte oraya yükünü koyuyoruz. Vay be. Sonunda bir kavuşuyorum. Karavan çocukluğumdan beri bir hayalimdi. Bu arabayı şans eseri buldum. 25.000 kilometrede orijinal bir T3. Aslında biraz daha vakti var diye düşünüyordum ama bu fırsatı da kaçırmak istemediğim için bir an önce alayım bitsin, hani hayalime kavuşayım istedim. Aldık. Ondan sonra 6-7 ay süresince de karavanımızı yaptırıyoruz. Artık bitti karavanımız. Heyecan dorukta tabii. Hazır almadık arabayı çünkü hazır arabalar hani böyle istediğin tarzda dizayn edemiyorsun. Belli başlı birinin zevkine göre yapılmış oluyor. Hem de bir T3'ün bir ruhu var bu arabaların. T1, T2, T3 bu serinin bir ruhu var. O ruhu biz çok benimsedik. Böyle eski klasik bir şey alıp kendimiz zevkimize göre istediğimiz şekilde yapmak istedik. O yüzden hani bu T3'ü çok aradım aslında ben. Sonunda da buldum oynanmamış bir T3. Çekim prodüksiyon şirketimiz var. Reklam, belgesel, o tarz şeyler çekiyoruz. Melis, eşim olacak hanımefendi. O da kurguyla uğraşıyor. Ben çekimle o kurguyla, ben çekimle o kurguyla. Ben Melis, kurgucuyum. Şirketimizde belgesel ve reklam çekimlerinde kurguları yapıyorum. Hep ofisteyim, hep oturuyorum, hep masa başındayım. Efe çekimler için her yere gidiyor. Sürekli yurt dışına gidiyor, şehir dışına gidiyor, her yere gidiyor, geziyor ve ben hiçbir yere gidemiyorum. Bütün hayatım onu evde ve ofiste beklemekle geçiyor. Bu karavanı çok istememin sebebi aslında artık ben de Efe ile birlikte yola çıkmak istiyorum. O bir çekime gittiğinde mümkün olduğu kadar ben de gelmek istiyorum. Tekerlekli bir ofisim olsun istiyorum. Gezmek olacak evet ama işi de artık yanımda götürebilmek olacak. Yani bu karavan bana bunu sağlayacak. Ayrıca biz bu karavanı yaptırmaya başladığımızda daha bu pandemi dönemi başlamamıştı. Biz önden kendi karantinamızı hazırlamış olduk.
Benim hiç arabayla alakam olmamasına rağmen araba kullanmayı dahi bilmiyorum. Bu arabaya gidip benim almam gerekti. Çünkü Efe terk edilmiş mekanların belgeselini çekimini yapıyordu Avrupa'da. Onun için gidip arabayı ben aldım. O noktada sanırım heyecanlanmaya başladım. Elimize geçtikten sonra artık bende de bir araba merakı oluşmaya başladı. Volkswagen'lere dair, T3'lere dair veya bütün bu nostaljik seriye dair her şeyi araştırmaya başladım. Ve ben de yavaş yavaş hani bayağı bir araba meraklısı olmaya başladım. Hatta Efe'ye diyorum ki hani bu sadece ilk arabamız. Daha fazla T3 alalım istiyorum veya daha fazla eski arabalar alıp bu yenileme işini yaşayalım istiyorum. Çünkü bayağı keyif aldım. Ben biraz daha arabayı ev gibi yapmak istedim. Benim ofisim olsun istiyorum orası. Ama aynı zamanda ev gibi olmasını, ev atmosferi olmasını istedim. Onun için mutfağı biraz evdeki mutfağıma benzesin istedim. Normal ocağı, lavabosu falan özenli seçtim onun için. Bayağı aslında evimdeki mutfağın çok benzerini yaptım oraya. Azıcık kızılayan bu kahverengiye dönüp, koyu kahveye dönüp bizim dediğimiz biraz daha... Deminki rengin açıyor bu. Yani şu siyahlıklar neden çıkıyor? Bu ağacın arasından. Sanki senin istediğin renk. Bana da öyle geldi. Kutu açmayı bile beceremiyorum. Her şeyin en iyisini kullanmaya çalıştık arabanın içinde. Yani bir sıkıntı yaratmasın ileride bana. Uzun vadeli olsun her şey istedim. Benim için sadece işlevinin iyi olması ve ev gibi gözükmesi yeterli olacaktı ama Efe... Harcayacakken bir kere harcayayım. O yüzden fazla açıkçası masraftan kaçmadım. Bütçemizin çok üstüne çıktı. Her şey istediğimiz gibi olsun diye ki hani istediğimiz gibi de oldu. Ben böyle yapmazdım. Süreç tabii biraz zorlu geçti. Çok maddi olarak tabii bayağı bir harcama yaptık. Çok pahalı oldu bazı şeyler. Vallahi açıkçası bazı şeylere biraz hani bir tık daha fazla para verdiğim oldu normal şartlardan. Tecrübe işte bu şekilde ediliyor. İlk ayağımı arabaya aldıktan sonra ben çok uzağa gitmeyi düşünmüyoruz açıkçası. İlk böyle daha ilk karavan tecrübemiz olacağı için ilk böyle bir İstanbul çevresinde Şile, Bolu, ne bileyim Sakarya taraflarında böyle çok güzel yerler var. Biz zaten bir karavan kamp listemiz var Melis'le birlikte. Böyle güzel değişik yerler hep orada topluyoruz. Hepsine gideceğiz. İlk ama yakın bir yere gitmeyi düşünüyoruz. Bir özellikle hani daha ilk tecrübemiz ne olacağını bilmiyoruz. Bir tecrübe edelim diye yakın bir yerde olmak istiyoruz. Asıl en önemlisi, onu nasıl unuttum bilmiyorum. Bizim bir tane tüylü oğlumuz var. Adı Ice, Bull Terrier. Ve onu hiçbir yere götüremiyoruz. Ne zaman tatile gitsek hep birisi bakıyor ona. Ve hani bu kısa hayatında artık bir şeylerin tadını çıkarsın istiyoruz. Bizimle tatile gelmesini çok istiyoruz ama uçağa falan bindiremiyoruz. Bu karavan aslında biraz Ice için. Ice da gezebilecek. Onu da bol bol göreceksiniz. Have I really been so crazy to think your love was mine?